Sovyetlerin planı şuydu: Türkiye'ye kaçırılan yolcu uçağını Rus özel kumandoları Gero Spetsnaz'ın Trabzon'a yapacağı gizli ve ani bir baskınla geri almak. Peki bu noktaya nasıl gelinmişti? İşte ayrıntılar. Takvim yaprakları 15 Ekim 1970 tarihini gösteriyordu. O tarihlerde tabii ki Rusya daha kurulmamıştı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği devleti zamanları. Bu devletin başına gelmemiş bir olay ile ilk kez karşılaşıyorlardı. Kapalı blok olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden başarıya ulaşmış ilk kaçma girişimi bu tarihte yapılıyordu. Sovyetler ise bu işin tüm faturasını Türkiye'ye kesmek ister gibi özel bir komando timi ile Türkiye'ye baskın yapmaya hazırlanıyorlardı. Sovyet Hava Yolu Aeroflot'a ait 244 sefer sayılı Antonov 24 tipi uçak Batum'dan Soğum'a gitmek için havalanıyordu. Antonov 24 küçük bir yolcu uçağıydı. Sovyet yapımı 2 turboprop motorlu Antonovlar kabin tazikli olarak her hava şartında görev yapabilecek teçhizat ile donatılmıştı. Gövdesi metalden yapılmıştı. 52 yolcu taşıyabilen, ulaştırma amaçlı kullanılan bir yolcu uçağıydı. O gün ise uçakla neredeyse tam dolu olarak seyahat yapılıyordu. İçinde 45 yolcu ve 5 mürettebat vardı. Yani toplam 50 kişiyle Soğum'a gitmek için bir seyahat yapılıyordu. Fakat uçakta bulunan 2 erkek yolcunun o gün bu seyahate katılma amaçları çok farklıydı. Bir baba ve oğlu o gün Amerika'ya iltica etmek istiyordu. Bunun için uçağı önce Türkiye'ye kaçırmak istiyorlardı. Sonra da buradan Amerika'ya gitmek için başvuruda bulunacaklardı. Uçak havalandıktan bir süre sonra artık bu planı uygulamaya koyma zamanı gelmişti. Baba 46 yaşındaki Branas Brenziskas ve oğlu 18 yaşındaki Algirdas Brenziskas'ın planıydı bu. Uçağın içine gizlice aldıkları tabancalarını çekerek uçağın rotasını Türkiye'ye çevirmesini istediler. Onlara ilk olarak kabinde bulunan görevliler müdahale ettiler ve karşı koydular. İlk arbede de burada yaşandı. Onlara karşı olan direnci engellemek için baba ve oğlu silahlarını ateşlediler ve kabinde bulunan 18 yaşındaki hostes Nadezhda Kurchenko kurşunların hedefi oldu. Genç hostes orada hayatını kaybetti. Kabinde kontrolü ele geçirdikten sonra sıra kokpitin, yani pilot mahallinin kontrolünü ele geçirmeye gelmişti. Doğruca kokpite yöneldiler fakat bir arbede de burada çıktı. Burada da kaptan pilot ağır yaralandı. Yardımcı pilot ise hafif yaralanmıştı. Artık uçağın tüm kontrolünü ele geçirmişlerdi ve rotasını değiştirmeyi başarmışlardı. Uçak artık Türkiye'ye doğru ilerliyordu. Kalkıştan tam 1 saat 40 dakika sonra Trabzon Havaalanı'na iniş yapmayı başardılar. Evet, istediklerini yapmışlar ve artık Türkiye'ye gelmişlerdi. Ama havada istemedikleri şeyler olmuştu. Sonuç olarak bir hostesi öldürmüşlerdi, yani cinayet işlemişlerdi. Bundan dolayı ilk başta teslim olmaktan korktular. Baba ve oğul önce uçaktaki yaralı personeli serbest bıraktılar. Ama yolcuları rehin tutmaya devam ettiler. Daha sonra uçaktaki 45 yolcuyu da serbest bıraktılar ve Türk yetkilileri teslim olmayı kabul ettiler. Türk makamlarınca sorgulandıklarında Amerika'ya iltica etmek istediklerini söylediler. Uçak ise havalimanında güvenlik çemberi altına alınmıştı. Sovyetler hemen yolcuların, baba oğulun ve uçağın geri iade edilmesinin talebinde bulundular.
Başta da söylediğim gibi bu olay kapalı blok devlet olan Sovyetler Birliği'nden başarıya ulaşmış olan ilk kaçma girişimiydi. Bu açıdan olay çok önemliydi. Bunun gibi olayların devamının gelmemesi için Sovyet hükümetinin baba ve oğlu geri alması gerekiyordu. Fakat Ankara'nın tutumu hiç de bekledikleri gibi olmamıştı. Baba ve oğlunun geri iade edilmesi talebi Ankara tarafından geri çevrilmişti. Üstelik Türkiye uçağın geri verilmesi için de çok yavaş davranıyordu. Bu durum Sovyet lider Brejnev'i çok kızdırmıştı. Kendilerince bu duruma karşı çok sert tepki göstermeyi düşünüyorlardı. Sovyet lider hemen bir GRU Spetsnaz timi hazırlanmasını istedi. Bu arada biraz GRU Spetsnaz timinden bahsetmek istiyorum. Sovyetlerin en seçkin askerleri bu ekipteydi. Bizdeki karşılıkları Bordo Berelilerdir. Fakat bu ekip başarılı mı değil mi çok tartışılan bir konuydu. Dünyanın pek çok yerinde operasyon yapmışlardı ama yaptıkları bu operasyonlarda sivil can kaybının yüksek olmasıyla her zaman eleştirilmişlerdir. Yaptıkları rehine kurtarma operasyonlarında teröristleri etkisiz hale getirseler de bir o kadar da rehine kaybediyorlardı. Yani çok yüksek bir ateş gücüyle operasyon bölgesine giriyorlardı ve bundan dolayı sivil kayıplar oluyordu. Sadece sağ kalan rehineleri kurtarıp bölgeden çıkabiliyorlardı. Tabii ki böyle bir operasyon başarılı mı değil mi siz karar verin. İşte bu time Trabzon için operasyon emri verilmişti. Görevleri Trabzon Havalimanı'ndaki uçağın kontrolünü ele geçirip uçakla beraber Sovyetler Birliği'ne geri dönmekti. GRU Spetsnaz timi deniz yoluyla harekete geçti. Artık Türkiye'ye doğru ilerliyorlardı. Bir yandan da diplomatik görüşmeler devam ediyordu. GRU Spetsnaz timinin Trabzon'a ulaşmasına 150 kilometre kala son anda bir haber geldi ve operasyon iptal edildi. Diplomatik görüşmeler sonuç vermişti ve uzlaşmaya varılmıştı. Uçak ve yolcular Sovyetlere geri iade edilecekti. Baba ve oğlu ise Amerika'ya verilmeyecek, Türkiye'de yargılanacaktı. Bu şekilde de yapıldı ve Türkiye'de baba ve oğluna 7 yıl hapis cezası verildi. Fakat 4 yıl sonra Türkiye'de genel af çıktı. Bu genel aftan onlar da yararlandı ve cezaevinden çıktılar. Cezaları ev hapsine çevrildi. 2 yıl sonra ise cezaları tamamen bitti ve salıverildiler. Baba ve oğlu baştan beri hayalleri olan Amerika'ya gitmek için hemen başvuruda bulundular. İlk başta talepleri hemen kabul edilmedi. Bu durumda onlar da Kanada'ya gitmek zorunda kaldılar. Kanada'ya gidip orada bir süre yaşadıktan sonra nihai hedeflerine ulaştılar ve Amerika'ya giderek Los Angeles'a yerleşmeyi başardılar. 1983 yılında ise tam olarak Amerikan vatandaşlığını aldılar. Yıllar sonra da olsa istediklerini başarmışlardı artık. Bu olaydan tam 19 yıl sonra yaşadıkları bir tartışma sonucu oğul Algiridas babasını silahla vurarak öldürdü. Babasını neden vurduğunu soran hakime, "Babamın paranoyaları artık dayanılmaz bir hal aldı. KGB'nin sürekli kendisini izlediğini düşünüyordu. Hayatımızı yaşanmaz bir hale getirmişti," dedi. Yani baba Branas Brazilskas'ın Amerika hayali sadece 19 yıl sürmüştü. Oğlu ise cinayet suçlamasından dolayı Amerikan hapishanesinde cezasını çekecekti. Türkiye'ye yapılacak olan baskına geri dönersek, o gün neyse ki diplomatik görüşmeler sonuç vermişti ve Sovyet GRU Spetsnaz timi Trabzon'a çıkmadan geri çekilmişti. Aksi halde, yani Trabzon Havalimanı'na çıktıklarında yaşanabilecekleri düşünmek bile istemiyorum. Ateş gücü yüksek olan elit bir Sovyet timinin karşısında sadece jandarma erleri olacaktı ki sanırım bu bir felaket olabilirdi. Sonuçta bu timin bizdeki karşılığı Bordo Berelilerdir. Bu olayda hayatını kaybeden tek kişi olan hostes Nadezhda Kurşenko'nun ölümünden sonra onuruna Kızıl Bayrak nişanı verildi.
Siz de benim gibi havacılıkla ilgili konulara meraklıysanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Takipte kalın.